közlenmiş harika bostan patlıcanımız var. Şimdi bunu şöyle güzelce bir soyacağız. Dostlar. Bakın bu şekilde güzelce bir soyalım. Soyduktan sonra da görüşürüz inşallah. Güzelce soyduk. Gayet güzel soyuldu. Şimdi bunları şöyle burada dursun. Şunu bir alalım bakalım. Bir temizliğimizi yapalım. Bakın çok güzel ve gerçekten harika pişmiş. Dostlar harika oldu. Şimdi bunu tabağımıza alalım. Böyle bir de şöyle 3-4 dal maydanozumuz var sevgili dostlar. Şöyle hemen olabildiğince ince kıyacağız. Evet, mis gibi koktu vallahi maydanozumuz da. 2 tane rendeleyeceğim sevgili dostlar. Çünkü çok yakıştırıyorum. Bizim alışveriş yaptığımız marketteki çocuklar bizi de çağırın abla dediler. Eksik almaya gittiğimde. Gelsinler. Biz acıktık dediler. Gelsinler buyursunlar. Ben çocukları seviyorum. Ben gençleri seviyorum dostlar. Gençlerimizi sevmeliyiz, saymalıyız. Şöyle bir kaşık, 2 kaşık da limon suyumuzdan koyuyorum. Kışmaz. Şöyle birazcık 2 yemek kaşığı kadar yağ koyuyorum. Şimdi sıra geldi mayonez kardeşimize. 2 yemek kaşığı mayonez koydum dostlar. 2 yemek kaşığı da dolu dolu ama süzme yoğurt koydum. Şimdi bunu karıştırmaya geldi sıra. Demek ki kaşığımız çok yakın yerde dostlar. Kaşık aramaya gitmiyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Servis tabağımıza alıyoruz. Yeteri kadar koyalım dostlar. Çok değil. Bu kadar. Böyle bir parça tereyağı koyuyorum. Bir yemek kaşığı kadar da zeytinyağımızdan koyuyorum. Çünkü yoksa tereyağımız ne olur? Yanar dostlar. Yanmasın. Nanemiz. 2 çay kaşığı nane atıyorum ama altında söndürüyorum. Çünkü fazla yanmasın nanemiz. Şöyle bir tatlı kaşığı da pul biber koyuyorum. Ve sevgili dostlar şöyle çevireyim ki siz de görün. Bu şekilde üzerine döküyorum.
Sonra da şöyle güzelce böylece kaldırıyorum. Sevgili dostlar, havucumuzu güzelce haşladım ve ne yapıyorum? Kabuklarını ince zar gibi çıkarmaya çalışıyorum. Bu şekilde doğramaya başladım. İşte sevgili dostlar, şimdi böyle güzelce yapıyoruz. Ve buna küçücük bir tane sarımsak rendeleyeceğim. Şimdi böyle sarımsağımızı rendeliyoruz. Şimdi şöyle azıcık tuz atıyorum dostlar. Çok az. Birazcık kekik atıyorum. Ve şuradan 3-4 dal maydanoz doğruyorum. Evet. Şimdi iki kaşık mayonez koydum. Bir kaşık da yoğurt. Bu kadar yeterli. Dostlar hemen. Şimdi bunu güzelce ne yapıyorum? Pardon, azıcık da limon koyalım dostlar. Şöyle bir yemek kaşığı da zeytinyağı koyalım. Diye bir şey yok. Misafirlerimize göre, ne bileyim sabah kahvaltımıza göre. Şimdi üzerine şöyle zeytinyağımızdan ne yapıyoruz? Gezdiriyoruz şöyle. Tamam, bu kadar. Şimdi bir de şuradan bahçemizden harika dostlar. Ben bu şeyin kokusuna bayılıyorum. Reyhanlarımızın kokusuna bayılıyorum. Harika oldu dostlar. Soğuk salatalarımızı çeşit çeşit sizlere yapıyorum inşallah. Sizler de evinizde çocuklarınıza, misafirlerinize, dostlarınıza, akşam yemeğinize, öğlen yemeğinize. Evet, özellikle yani misafiriniz geldiğinde masalarınıza gerçekten güzel bir sunum katacak, güzellik katacak. Gerçekten bunlar değerli salatalar. Soğanları soydun. Aman soğan diyorum. Neydi kız o? Maydanoz. Kabakları soydum. Maydanoz da doğradın. Maydanozunu da doğradım. Şimdi kabaklarımı da böyle ince ince mümkün olduğu kadar ince doğrayacağım. Şöyle koyuyorum karıştırma kabıma. Bakın dostlar, 4 kaşık ev yoğurdu koydum. İçine 2 kaşık da tahin koyuyorum. Yani susam ezmesi. Evet. Sarımsak rendeliyorum. Şimdi bunun içine tuzunu ilave ediyorum. Herkes kendine göre atsın dostlar. Ben tuzdan korkuyorum. Şimdi bunu güzelce bir karıştırıyorum. Bakın ne kadar güzel, kıvamlı ve gayet güzel bir sosumuz oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Bunun içine döküyoruz dostlar.
Harika bir salatamız oldu dostlar. Bu kadar. Çok az bir tereyağı koydum. Şöyle üzerine bir yemek kaşığı kadar da zeytinyağı koydum. Ocağın altını söndürdükten sonra biberini koyuyorum ki biberimiz çok yanmasın diye dostlar. Şimdi de güzelce ne yapıyoruz? Tamam. İşte bu kadar.